Geçmişimiz hakkında gerçekten ne biliyoruz? Kolektif bir hafıza kaybı mı yaşıyoruz? Gerçekte kimiz ve nereden geliyoruz? ...500 yıldan daha kısa bir süre önce gezegenimizde teknik olarak son derece gelişmiş dünya çapında birleşik bir uygarlık var mıydı? Yıldız şehirler bu birleşik medeniyetin kalıntıları mı? Geçmişimizin, bilgimizin ve kültürümüzün büyük bir bölümünü yok eden bir sıfırlama mı oldu? Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Yeniden hatırlamanın ve aldatma perdesini kaldırmanın zamanı geldi. Tüm kayıtlar yok edildi ya da değiştirildi. Her kitap baştan yazıldı. Her resim yeniden boyandı. Her heykele, caddeye ve yapıya yeni adlar takıldı. Her tarihçe değiştirildi ve bu süreç her geçen gün dakika dakika devam ediyor. Geçmişimiz hakkında gerçekten ne biliyoruz? Ya her şey bize her zaman söylenenden farklıysa? 500 yıldan daha kısa bir süre önce gezegenimizde teknik olarak oldukça gelişmiş dünya çapında birleşik bir uygarlık var mıydı? Yıldız şehirler bu birleşik uygarlığın kalıntıları mı? Yıldız şehirlerin ölçeği ve karmaşıklığı onları savunma için mantıksız kılıyor. Bu medeniyet büyük bir felaket sırasında parçalara mı ayrıldı? Geçmişimizin, bilgimizin ve kültürümüzün büyük bir bölümünü yok eden bir sıfırlama oldu mu? Sanayileşme, merkez bankalarının gelişimi, borç para sistemi ve sahte demokrasinin politik sistemi bu sıfırlamanın bir sonucu muydu? Din, birleşik uygarlığın çöküşü ve akla hayale sığmaz ızdırabın yeryüzünü silip süpürmesinin ardından bir manipülasyon aracı olarak mı kuruldu? Büyük dinler, yaşanan dünyanın sonuna bir tepki olarak sadece kurtuluş ve kefaret kültleriyle mi ilgili? Plasma, electric, and magnetic lab where he's produced many of the geological forms seen on Earth, Mars, and the Moon. Tartarya neden haritalardan ve hafızamızdan silindi? Araştırmacı Andreas Çurilov'un iddia ettiği gibi Pompei milattan sonra 1631'de Vezüv yanardağı patladığında mı yok oldu? Pompei'deki duvarlarda ve evlerdeki yazıtlar neden Roma'nın özgür İtalya'ya karşı bir savaşından söz ediyor? Pompei sadece 400 yıl önce yok olduysa kazılan şehirde neden kilise ya da başka bir Hristiyan sembolizmi yok? Nasıl oluyor da binlerce yıl süren mağara resimleri modern keşiften sonra bu kadar çabuk bozuluyor? İlk mağara resimleri neden evrim teorisi kesin olarak kurulduktan sonra keşfedildi? Mağara resimleri evrim teorisini gerçek olarak ortaya koymak için tasarlanmış modern sahtekarlıklardan biri mi? Mağara resimlerinin binlerce yıl dayandığı ancak keşiften kısa bir süre sonra bozulduğu ve birçok mağarayı kalıcı olarak ziyaretçilere kapattıkları neden söyleniyor?
1878 yılına kadar İspanya'nın Santander bölgesindeki bir aile üyesi Altamira'daki arazisinde bir mağarada mağara resimlerini keşfettiğinde insanlar tarafından pek bilinmiyordu. Aslında o zamanlar çoğu bilim adamı Altamira mağarası resimlerinin Darwinist bir sahtekarlık olduğuna inanıyordu. 20. yüzyıldan önce mimarlık dünya çapında neden aynı ilkeleri paylaştı? Antik dünyanın yapıları şimdi Roma-Yunan mimarisi olarak adlandırdığımız ilkelere dayanmaktadır. Sanayi devrimi uzun zaman önce sahip olduğumuz teknolojik bilgiyi yeniden mi getirdi? İnsan bilgisi neden 19. yüzyılda patladı ve o zamandan beri durgunlaştı? Bilgisayar ve internet dışında 100 yıldır araştırmalarda temel bir atılım olmadı. Unutulmuş teknolojilerin tanıtılmasında dünya fuarları nasıl bir rol oynadı? Dünya fuarları kar odaklı endüstriyel soyguncu baronlar tarafından finanse edilmelerine rağmen neden büyük kayıplar verdi? Gizemli bir şekilde dünya fuarlarının heybetli neoklasik binalarının hepsi yıkılmıştı. Yüzlerce etkileyici neoklasik binanın inşasından bu kadar kısa bir süre sonra yıkılması gizemi daha da artırıyor. Belki de bu binalar yeni inşa edilmedi. Amaç belki de o eski dünya ve o eski dünya kalıntılarını uygun bir bahane ile yok etmekti. Bu güç oyuncuları geçici teşhirler bahanesiyle eski dünya yapılarının kalıntılarını gizlice yok mu ediyorlardı? Milyonlarca yetim neden kilise tarafından kendi istekleri dışında yeni dünyaya götürüldü? Ne oldu da Avrupa'da milyonlarca ailenin çocuklarının kendilerinden çalınmasına izin verildi? Sistematik akıl hastaneleri neden 19. yüzyılda kurulmaya başlandı ve neden hem siyasi muhalifler hem de sözde akıl hastaları orada hapsedildi? Bu tımarhaneler eski dünyadan bildiğimiz mimari ilkeleri neden sergiliyor? Eski Birleşik Uygarlığın etkileyici binaları yeni düzene direnenler için hapishane olarak yeniden mi tasarlandı? Bu tımarhanelerin hemen hemen tamamı yıkılmıştır. Ekonomik olarak hiçbir anlamı yok. Akıl hastaneleri kilise enginizasyonunun ve cadı avlarının mantıklı bir devamı mıydı? Kadim bilgilerin son koruyucularını yok etmek ne kadar sürdü? Masonlara eski dünyanın mimarisini kendi işleriymiş gibi aktardıkları için mi mason deniyor? Mason eşittir özgür duvar işçisi, ücretsiz duvarcılık mı? İspanyol, Portekiz ve İngiliz sömürgeciliği ve emperyalizmi eski dünyadan geriye kalanları yok etmek ve asimile etmek için amansız bir küresel saldırıdan başka bir şey değil miydi? ABD İç Savaşı gerçekten Vatikan'a sızmış, Kuzey ile gerçek geçmişlerini inkar etmeyi reddeden özgürlük seven Güneyliler arasında olan bir savaş mıydı? Komünizmin kurulması 20. yüzyıl küresel çatışmalar ve savaşlar eski dünya kültüründen geriye kalanları yok etmek için aynı madalyonun iki yüzü müydü?
İncil'deki yılan, insanlığın baş düşmanı insan olmayan düşman bir ırkımı sembolize ediyor. Bir zamanlar yeryüzünde konuşulan tek tip bir dil var mıydı? 1816 yaz ayları olmayan yıl, 1812 Yeni Madrid depremi ve 1811 Büyük Kuyruklu Yıldız olayı aynı olay mı? Napolyon neden tam bu zamanda ortaya çıkıyor ve sözde Avrupa'nın yarısını yok ediyor? Napolyon gerçekten yaşadı mı yoksa felaket için icat edilen uydurulmuş bir kişi mi? 17. ve 18. yüzyıl resimlerinde neden yıkılmış ve nüfusu azalmış şehirler görüyoruz? Neden bazı şehirler 1 metre yüksekliğindeki toprak tabakasından arındırılmak zorunda kaldı? It's oblate, and officially it's an oblate spheroid. That's what we call it. Modern bilim, özellikle fizik, astrofizik, arkeoloji, evrimsel biyoloji ve jeoloji bizi sadece zihinsel bir hapishanede tutmak için mi yaratıldı? İnsanlar neden giderek daha da hastalanıyor? Gerçek bilgilerin çoğu bizden çalındı mı? Tufan efsanesi 500 yıldan daha kısa bir süre önce antik dünyayı yok eden bir olayın yankıları mı? Dünyada devler var mıydı? Onlara tanrı olarak taptık mı? Bize mimarlık, tıp, astronomi ve kökenlerimiz hakkında gizli bilgiler mi öğrettiler? Gezegenin her yerinde bulunan yıldız şehirlerin, karmaşık kanal sistemlerinin ve modellerinin yaratıcıları onlar mı? Belki de dünya devasa bir terraforming projesiydi. Eter enerji, insanlığı köleleştirmek ve sınırlı kaynaklardan pahalı enerji üretimiyle değiştirildi mi? Yıldız şehirler enerji üretimi ve düşmanlarımızdan enerjik korunma için mi kullanıldı? Son derece karmaşık yıldız formlarının yaratılmasında frekanslar nasıl bir rol oynadı? Kolektif bir hafıza kaybı mı yaşıyoruz? Tarih, gerçek potansiyelimizi bastırmak amacıyla yaratılmış tekrarlayan olayların yapay matriksinden başka bir şey değil mi? İnsanlığın uyuması ve küçük görülmesi kimlerin işine gelir? Gerçekte biz kimiz ve nereden geliyoruz? Atalarımızın eski hikayelerinde ve mitlerinde neden ders kitaplarımızdan ve modern bilimsel araştırmalardan çok daha fazla gerçek var gibi görünüyor? Hafıza kaybımız eski mitlerde bulunan bu toplu hatıralara erişmemizi engelliyor mu? Modern hayatın bu kadar soğuk ve düşmanca olmasının nedeni insanlığın kayıp parçası mı? Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Artık hatırlamamızın zamanı geldi. Bir toplumu yok etmenin ilk adımı o toplumun hafızasını yani kitaplarını, kültürünü ve tarihini silmek, yok etmektir. Bundan sonra yapılacak şey o toplum için yeni kitaplar yazmak, yeni bir kültürü imal etmek, yeni bir tarih uydurmaktır. Kısa bir zaman sonra millet kim olduğunu ve bir zamanlar ne olduğunu unutmaya başlayacaktır. Zuerst wurde es dunkel. Dann kamen die Fremden. Sie kommen, wenn wir schlafen. Auf der Suche nach etwas, um ihre Sterblichkeit zu verhindern. Um unsere Gedanken zu stillen. Unsere Seele unterscheidet uns von ihnen. Um unsere Erinnerungen auszulöschen. Wir haben viel zu tun. Um all das zu zerstören, was uns menschlich sein lässt.